Merhaba, burası Radyum Kurumsal Giyim. Bu videomuzda FR kıyafetler için en çok duyduğumuz standart olan EN ISO 11612'den bahsedeceğiz. FR kıyafetlerin ana standardı denebilir 11612 için. Bu standardın ana teması farklı tip ve şekillerde alev ve ısıya karşı kıyafetin direncini belirlemek. Bu farklı tip ve şekillerde 6 ana kategoride incelenmiş ve bunlara A, B, C, D, E ve F şeklinde isimlendirilmiş. Öncelikle şunu belirteyim, kıyafette 11612'nin yanı sıra CE işaretlemesinin olabilmesi için en az 2 kategoride kıyafet test edilmiş olmalı ve bu 2 kategoride geçer not almış olmalıdır. Şimdi bu 6 kategoriyi kısaca inceleyelim. Genelde 11612'nin altında A1 artı A2, B1, C1, F1 şeklinde harf ve numaralar görürsünüz. Peki nedir bu harf ve numaralar? A1 ve A2'den başlayalım. A1 ve A2'de kıyafet 2 saniye kadar yatay olarak ve köşesinden aleve maruz bırakılıyor ve bunun sonucunda kıyafet tutuştu mu, delik oldu mu, eridi mi buna bakılıyor. Eğer tutuştuysa, delindiyse, eridiyse kıyafet testi geçemiyor. B kategorisi ise konvektif ısıya karşı direncini ölçer. Konvektif ısı nedir? Gene alev var konvektif ısıda da. Kumaş yukarıda tutuluyor, alttan güçlü bir alev veriliyor kumaşa ve kumaşın arkasındaki yüzeyin sıcaklığının 24 derece artabilmesi için ki 24 derece tenimizin sıcaklığının artması 2. derece yanık oluşumuna sebep olur. Bunun için gereken süre ölçülüyor B kategorisinde. Bu süre minimum 4 saniye olmalı. 3 derecelendirilmesi var. B1, B2 ve B3 şeklinde. Sürelerde 4, 10 ve 20 saniye şeklinde. C kategorisi ise radyant ısı. Bunun B'den farklı burada kullanılan alev değil, burada kullanılan ısı kaynağını elektrikli ısıtıcılar gibi düşünün. Şiddeti B kategorisine göre yarısı civarında 30 kW bölü metrekare olan kaynağa maruz bırakılıyor kıyafet ve arkasındaki yüzeyin yani tenimizin gene sıcaklığının 24 derece artması için gereken süre ölçülüyor. Bu minimum 7 saniye olmalı. 7, 20, 50 ve 95 saniye şeklinde 4 derecesi var C1'den C4'e kadar. C3 ve C4 piyasada söz ediliyor. Daha çok C3 kıyafetleri piyasada bulmanız mümkün. Yani bunlar alüminyum kıyafetleri. Yani alüminyum renginde parlak kıyafetler. Ama buna ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Bunun için bulunduğunuz ortamın risk analizinin iyi yapılması gerek. D ve E kategorileri erimiş alüminyum ve erimiş demire karşı kıyafetin dayanımını ölçüyor. Aslında tabii sadece alüminyum ve demir değil, erimiş metallere karşı bu bakır, bunların alaşımları ve bronzu da kapsar. Bunun da gene 3 derecesi var. Son olarak da F kategorisi. Contact heat yani ısı ile temas ölçen bir kategori. Sıcaklığı 250 derece olan bir yüzeye temas ettiriliyor kumaş. Yani yüzey sıcaklığı 250 derece olan bir demir düşünün. Oraya elinizle dokunduğunuzu düşünün. Bu kategoride kumaş arkasındaki yüzeyin yani tenimizin sıcaklığının 10 derece artması için ki bu 10 derece ilk kez hissettiğimiz zamandır. Diğer kategorilerde 24 derece diyorduk. Bu böyle belirlenmiş. 10 derece ilk hissettiğimiz zaman için geçme olması gereken süre test ediliyor. Burada da 5, 10 ve 15 saniye şeklinde 3 derecelendirilmesi var. Minimum süre 5 saniye. Sonuç olarak F'yi de bitirdikten sonra denebilir ki bu standart FR kıyafetler için çok önemlidir ve kıyafetin kullanıcısının çalışma koşullarını çok iyi analiz edip hangi kategorilerde ve hangi derecelerde kıyafete ihtiyaç olduğunu doğru bir şekilde belirlemesi gerekir ki güvende çalışabilsin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çok teşekkür ederim.